Mükemmel sabah rutininden bahsettik ama mükemmel sabah rutinine kavuşmak için akşam uykunuzun kaliteli olması lazım. Peki ne yapabiliriz de mükemmel bir akşam rutini oluşturabiliriz? Gelin buna bakalım. Bu videodaki temel konularımız şunlar. Bir tanesi beslenme. İkincisi uyku öncesi içsel sakinlik. Üçüncüsü termal denge. Yani vücut sıcaklığımızın ve oda sıcaklığımızın kontrolü. Ve son olarak dördüncüsü uyku atmosferi. Uyku hijyeni sağlayabilmek için iyi bir uyku atmosferi. Birer birer konuşalım. Bunları nasıl oluşturacağız? Öncelikle beslenmeyle başlayalım. Akşam öğünü hafif olmalı. Akşam ağır bir öğün yapılmaz. Gün içinde insanlar stres odaklı çalıştıkları için günü öğünlerini atlayarak geçirip akşamı bir ödül niyetine kullanıyorlar. Halbuki yapılması gereken şey iyi bir kahvaltı, hafif orta seviyede bir öğle yemeği ve son olarak da çok hafif geçirilmiş bir akşam yemeği. İlla öğle yemeği yemek zorunda değilsiniz. İlla sabahın köründe kahvaltı yapmak zorunda da değilsiniz. Ama günlük kalorinizin büyük bir kısmını akşam olmadan almış olmalısınız. İsterseniz günde tek öğün beslenin. Akşam olmadan günün büyük bir beslenmesini bitirmiş olmalısınız. Ben gün boyunca hiçbir şey yemeyeceğim. Akşam eve gidene kadar diyet yapacağım. İşte şunu yemedim, bunu yemedim. Onu uzattılar, onu da yemedim. Gün boyu aç kaldım ama akşam eve geldiniz. Binge eating adını verdiğimiz durum oluştu. Yani tıkınırcasına yeme davranışı. Eğer gün içerisinde karnınızı doyurmazsanız, gün içerisinde makrolarınızın büyük bir kısmını tamamlamazsanız, yeterli kalori almazsanız, yeterince sodyum tuzu ve magnezyum tuzu almazsanız akşam eve geldiğinizde tıkınırcasına yeme davranışı gösterirsiniz. Tıkınırcasına yemek istemiyorsanız günü verimli geçirin. Özellikle akşam 5'ten sonrasında büyük bir kalori bırakmayın. Akşam mümkünse tek çeşit yemekle beslenin. Çeşit çeşit yemekler olmasın. Ama bizde nasıl oluyor? Yemekler ziyafete dönüşüyor. Akşam eve geldiğimizde türlü türlü yemekler görmek istiyoruz. Çorbamız olsun, salatamız olsun, iki çeşit yemeğimiz olsun, pilavımız olsun. Sonrasında tatlımız olsun, çayımız olsun, meyvemiz olsun. Günlük 2500 kalori, neredeyse 1500-2000 kalorisini akşam alıyoruz. İşte bu kadar çok şeyi akşam yediğimizde de uyku düzenimiz bozuluyor. Temel kural şudur. Akşam yatağa aç giren sabah tok kalkar. Akşam tok giren sabah aç kalkar. Uyku kalitesini arttırmanın şartı parasempatik aktiviteyi uykuya hakim kılmaktır. Parasempatik aktivite vücudumuzu dinlendiren, sempatik aktivitenin tam tersi olan aktivitedir. Parasempatik aktiviteyle tansiyonumuz, nabzımız dengeye gelir. Solunum sayımız düşmeye başlar. Kalp hızı değişkenliğimiz artar. Ve en son olarak da vücut dinlenmeye başlamış olur. Eğer gece yatağa yatmadan önce iyi bir dinlenme rutini oluşturmazsanız gece yatağa yattığınızda uyku sizin için bir kabus olabilir. Hocam ben çok yedim, çayımı içtim ama yatağa yatıyorum, uykum gelmiyor. Çok yorgunum, biraz uyur gibi oluyorum, tekrar uyanıyorum. İşte bunların birinci sırada sebebi beslenme bozukluğu. Akşam az yiyeceğiz ve mümkünse biraz daha erken yiyeceğiz. Akşam yatağa dolu bir mideyle girmeyeceğiz. Temel kuralımız şu olsun: gece yatmadan önceki 3 saat içerisinde mümkünse hiçbir şey yemeyin. Hatta öğün yapacaksanız bunu 4 saatten önceye çekin. Akşam yemeklerden sonra meyve tüketme alışkanlığınızı bir kenara bırakın. Evet, hepsi bizim için kalori ama bu kalorilerin büyük bir kısmını akşam aldığınızda uykunuz perişan olur. Uyku hijyeniniz bozulur, uyku kaliteniz düşer. Derin uykuya kolay kolay geçemezsiniz. İsterseniz kendiniz test edin. Akıllı saatlerin derin uyku ölçme özelliğini kullanın ve gece nabzınıza bakın. Bu dediklerime dikkat ederseniz derin uyku seviyeniz artacak, gece uykudaki kalp hızınız düşmeye başlayacak. İşte bunlar iyi bir dinlenme göstergesidir. İkincisi içsel sakinlik geliyor. Gece yatağa yatmak için önce bir sakinleşmeniz gerekiyor. Akşam eve geldiniz, yorgunsunuz, yoğun bir şekilde yemek yediniz, sonrasında çay içtiniz, tatlı yediniz. Bu vücudun artık bir hareket etmesi lazım. Ama siz hareket etmek yerine yatağa girdiniz. Kafanız yorgun, gözleriniz yorgun ama vücudunuz hareketli. Çünkü nabzınız yüksek ve bağırsaklarınız dolu. Burada yapılması gereken şey öğünleri biraz daha öne almak ve akşam sakinleşmek. Peki bu sakinleşmeyi nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle kafein ve teanin kaynaklarını azaltmamız lazım. Yani akşam çay içme alışkanlığını bir kenara bırakmamız lazım. Bakın ben yoğun bir şekilde çay tüketen biriydim. Şu an yanımda dahi çay var. Ama artık akşamları çay içmiyorum. Misafirlik ve bazı beraberlikler haricinde akşam çay içme alışkanlığını bıraktım. Akşam yatıştırıcı bitki çaylarını içebilirsiniz. Mesela papatya çayı, lavanta çayı, kuşburnu, ıhlamur gibi çaylar. Bunlar sizi sakinleştirir. Rahatlatıcı bitki çaylarını daha önce de paylaşmıştık. Lütfen o videomuzu izleyin ve bitki çaylarının nasıl demlenmesi gerektiğini de öğrenin. Akşam siyah çay yerine bu çayları tüketmeye çalışın. İçimizdeki sakinliği sağlamanın diğer bir şartı da kafamızın rahat olması. Akşam yatağa yatacağız ama düşünceler peşimizi bırakmıyor. Gün boyunca hiç kendimize düşünmek için zaman ayırmamışız. İşte siz yatağa yattığınızda bu düşüncelerle beraber girmiş olursunuz. Siz çok yorgunsanız uyursunuz ama uyku kaliteniz azalır. Gece sık sık uyanmalarınız olur. Panik atak geçirme riskiniz artar. İşte bu yüzden yatmadan öncesinde şu an beni izlerken maruz kaldığınız mavi ışıkları ortadan kaldırıyoruz. Ben videolarımızı yayınlarken bile akşam 10'dan sonra hiç video yayınlamıyorum. Çünkü akşam 10'dan sonra video izlemenizi istemiyorum. Akşam şu kumanda olayında bırakmamız lazım. Sürekli televizyon karşısında durmak iyi bir eylem değil. Akşam mümkünse son 1 saat asla mavi ışığa maruz kalmamalıyız. Tabletler, telefonlar
telefonlar kapanmalı. Peki nasıl sakinleşebiliriz? Bitki çayları bu konuda iyi bir destek olabilir. Ama kafamızı rahatlatmanın diğer bir yolu da günlük tutmak. Günlük tutarken ki şartımız o gün ne yaşadığımızı günlüğe aktarmak değil. Bizim burada istediğimiz şey kafamızdaki tüm düşüncelerin kağıda aktarılması. Çünkü zihnimizin iki güçlü aracı okumak ve yazmaktır. Sadece bu iki güçlü aracı kullanarak ciddi bir şekilde zihninizi rahatlatabilirsiniz. Burada zihinsel input'u yani zihinsel girdiği okumak ile zihinsel çıktığı ise yazmak ile yapacağız. Akşamları kitap okumayı alışkanlık haline getireceğiz. Akşam kafamız çok yoğunsa okumadan öncesinde bir şeyler yazacağız. Gün içerisindeki aklınızdaki, beyninizdeki dönüp dolaşan o kaosu, o düşünceleri kağıda dökün. İşte bu kağıda dökme aksiyonu sizde içsel bir yüzleşme yaratır. Uykunuzda yüzleşeceğiniz düşüncelerle öncesinde yüzleşmiş olursunuz. Hatta daha fazla önerilen bunu gün içerisine taşımak. Gün içerisine kaos ve üzüntü zamanları ekleyin. Tüm üzüntülerinizi, tüm kaosunuzu o saatlerde kağıda dökün. İnanın akşam eve çok daha rahat gideceksiniz. Eğer bunu gündüz yapamadıysanız akşam yatmadan önce yapın. İnanın bana çok rahatlayacaksınız. Kitap okumak sadece bir şeyler öğrenmek amacıyla yapılmaz. Biz tek başımıza durduğumuzda sürekli bir şekilde sosyal medyada olduğumuz için, sürekli bir şekilde bir şeyler izleyip birileriyle konuştuğumuz için kafamızı tam olarak rahatlatamayız. İşte kitap okumak zihnimizi rahatlatmada burada devreye giriyor. Kitap okuduğumuzda öncelikle gözlerimizi bir noktaya yönlendiriyoruz. Farkındalığımız artıyor. O anda okuduğumuz şeyi anlayamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. İlk 5-10 dakika ben ne okudum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama kitaba odaklanmaya devam ettikçe düşüncelerinizin yavaş yavaş toparlandığını, çözemediğiniz sorunları kitap okurken çözdüğünüzü göreceksiniz. Kitap okumayı alışkanlık haline getirin. Buradaki mevzu bilgi dağarcığımızı arttırmak veya entelektüel, kültürel kapasitemizi geliştirmek değil. Zihninizi toparlamak için okuyun. Ve sonrasında yatmaya karar verdiniz. Mümkünse 5 dakika açma ve germe egzersizleri yapın. Bakın yoğun bir egzersiz kastetmiyorum. Akşam 9-10'dan sonra yoğun egzersiz yapılmasını istemiyoruz. Sporunuzu mümkünse gün içerisinde yapın. Ama yatmadan önce bir 5 dakika eklemlerinizi, kaslarınızı esnetin. Bu esnetme egzersizleri yatağa yattığınızda sizin ciddi bir şekilde rahatlamanızı ve yorgunluğu arttırmanın tam tersine yorgunluğunuzu azaltarak yatağa yattığınızda çok daha hızlı bir şekilde uykuya dalmanızı sağlar. Gece yatağa yattığınızda oda sıcaklığına dikkat edin. Mümkünse 20 derecenin üzerinde olmasın. Soğuk dediğinizi duyar gibiyim. Sanki normal oda sıcaklığı 25 dereceymiş, 24 dereceymiş gibi düşündüğünüzü biliyorum. Ama halbuki uyku için en verimli sıcaklık 18-19 derecedir. Yani odanız hafif soğuk olmalı. Çünkü odanın sıcak olması vücudunuzun da ısınması neden olur. Fazla vücut ısısı dinlenmenin önüne geçer. Vücudumuzun uykuda hafifçe soğuması gerekiyor. Kalın giysiler giymekten vazgeçin. Odayı çok fazla ısıtmayın ve mümkünse biraz soğuğa alışın. İnanın bana uyku kaliteniz çok artacak. Ve son olarak akşam yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de müzik dinlemek veya podcast dinlemek. Buradaki temel mantık ekrandan uzaklaşmak olduğu için, besinlerden uzaklaşmak olduğu için ve vücudu sakinleştirmek olduğu için sonuçta zihnimizi artık yormak yerine dinlendirmek istediğimiz için işitsel veya görsel bir sakinleşme sağlaması amacıyla kitap okumak veya sesli kitap dinlemek veya podcast dinlemek çok işe yarayacaktır. Veya hiçbir şey dinlemek istemiyorsanız en azından hafif bir klasik müzik açın. Uykudan önceki 20 dakikalık süreçte yapılan bu aktiviteler uykuya dalma sürenizi kısaltır. En önemlisi uyku kalitenizi arttırır. Farkındalığınızı arttırır. Stres yönetiminizi kolaylaştırır. Stres yönetimiyle ilgili ayrıca diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu kanala abone olun. Merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Şimdi sadece 3 saniyenizi ayırıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.